Asa, şu sesi duyuyor musun? Binlerce yıldır insanlık bu sese baktı, kimisi korktu, kimisi hayran kaldı. Kimisi de kutsal bir mana yükledi. Modern bilim bize bunun sadece 30.000 Kelvin'e ısınan havanın şok dalgası olduğunu söylüyor. Saf fizik, öyle değil mi? Ama ya bu saf fizik aslında bir lisan ise, ya gökyüzü bizim duyabileceğimiz belki de unuttuğumuz bir dilde konuşuyorsa? Teknik olarak baktığımda, evet Musa, bu sadece bir akustik patlama. Benim bilimsel formasyonumun bana öğrettiği bu gök gürültüsü, hava basıncının aniden boşalmasıyla oluşan geniş bantlı bir gürültüden ibaret. Ama seninle çıktığımız bu yolculukta veriler bana başka bir şey fısıldamaya başladı. İşte tam da o noktadayız aslında. Her şey o kadın fısıltıyla başladı. Hatırlar mısın? Ra'd suresi 13. ayette ne diyordu? Gök gürültüsü onu hamd ile tesbih eder. Ve Peygamber Efendimizin o sözü, gök gürültüsü Rabbini hamd ile tesbih eder. Bu benim zihnimde hep bir soru işaretiydi. Nasıl tesbih eder? Ne dille? Sadece bir mecaz mıydı bu? Evet Musa, bir veri bilimci olarak benim için problem tanımı şuydu. Eğer bu tesbih fiziksel bir gerçeklikse bu sadece edebi bir benzetme olamazdı. Bu çok önemliydi. Çünkü eğer öyleyse gök gürültüsünün akustik imzasında yani spektrogramında rastgele bir gürültü değil, yapısal bir alfabe bulmalıydık. Bu bir nevi evrenin kendi dilini analiz etme çabasıydı. Yani eğer gök konuşuyorsa harfleri olmalıydı. Tıpkı bizim konuştuğumuz, yazdığımız gibi. Biz de bu yüzden yola çıktık ve dünyanın farklı coğrafyalarından 100 farklı gök gürültüsü kaydını, hem doğal yolla oluşanları hem de kontrollü tetiklenmiş olanları incelemeye karar verdik. Oldukça iddialı bir projeydi, hatırlıyorum. Kesinlikle iddialıydı. Hatta başta deli işi gibi geliyordu. Laboratuvara girdik, verileri toplamaya başladık. O kadar çok ham veri vardı ki kaynak yüzü, yani o 100 farklı kaydı masaya yatırdık. Sri Lanka'dan Florida'ya, Amazon ormanlarından İzlanda'nın fiyortlarına kadar düzinelerce vaka. Her biri ayrı bir hikaye barındırıyordu aslında ama biz sadece sesin peşindeydik. Ve neye baktık Asa? İzleyicilerimize o teknik süreci biraz daha anlaşılır bir dille anlatır mısın? Nasıl bir düğmeye bastık da bu seslerden anlam çıkarabildik? Elbette. 3 temel parametreye odaklandık Musa. Birincisi spektral analiz. Bu aslında sesin bir nevi nası gibi. Yani sesin frekans dökümü. Hangi notada hangi tonda bağırıyor? Gök gürültüsü tek bir frekanstan ibaret değildir. Farklı tonların birleşimidir. İkinci parametremiz pulse rate yani vuruş oranı. Bu sesin saniyede kaç kez vurma yaptığını gösteriyor. Ritmi ne? Hızlı mı? Yavaş mı? Kesik kesik mi? Ve üçüncü ve belki de en heyecan verici olanı fonetik eşleşme. Bu çıkan sesler insan alfabesindeki hangi harflere benziyor? Bizim için anahtar buydu. İnsan kulağının ve dilinin tanıdığı formlar var mıydı bu kaosta? Ve ilk sonuçlar ekrana düştüğünde ikimizin de gözlerine inanamadık. Asa, o 100 Hz'lik zirveyi hatırlıyor musun? Sanki laboratuvar bir anda sarsılmış gibi hissetmiştim. Unutmak mümkün mü? O anı asla unutamam. O kadar verinin içinde bir an durup işte bu dediğimiz o nokta, sesin en şiddetli patladığı an, frekans tam 102 Hz civarına kilitlendi. Bu akustik fonetikte uvular plosiv dediğimiz, gırtlağın derininden gelen o sert patlama sesiydi. Tıpkı Arapçadaki kaf harfi gibi. O kalın, boğazdan gelen K sesi. Bu bir tesadüf olamazdı. İçimden bir ses öyle diyordu. Sadece o da değil, hatırlıyorum. Hemen ardından gelen o sürtünmeli sese baktık. Frekans 65 Hz, saniyedeki vuruş sayısı 5-6 civarıydı. Bu da ayrı bir şoktu. Evet, bu farinjiyel frikatifti. Yani boğazın sıkılmasıyla çıkan sad harfinin ta kendisiydi. O hışırtılı, derin sağ sesi. Sanki gök gürültüsü bize sonsuza dek hamd diyormuş gibi geldi. O an bir harf daha ve tesadüf olamayacak kadar net bir eşleşme. Peki ya o hız? Hani saniyede 18 kere vuran o tıklar. O da çok belirgindi. O kısım muazzamdı gerçekten. Saniyede 18.5 vuruş. Bu çok hızlı. Akışkan bir ses. Fonetikte palatal approksimant diyoruz biz buna. Yani ya harfi, o hızlı, hafifçe titreşen ya sesi. Ancak asıl şok finaldeydi Musa. O son an sesin sönümlendiği o eşik. Ah evet, o meşhur bitiş. Tüylerimi diken diken eden kısım. Ses sönümlenirken frekans tam 30 Hz'e düştü. Titreşimli, hırıltılı bir sesti. Bu alveolar tril insan dilinin ra harfini çıkarırken yaptığı titreşim hızıyla birebir aynıydı. O derin, titreşimli ra sesi. Musa, bu nasıl bir tesadüf olabilir ki? Birden fazla harf, birbirinden bağımsız frekanslarda aynı fonetik özellikleri taşıyor. Şimdi duralım Asa. Bulduğumuz harfleri alt alta yazalım. Kaf, sad, ya, ra ve devamındaki analizlerle birlikte ayn, nun, elif, akıl almaz bir durum. Musa, bu harfleri yan yana koyduğumuzda, bunların hepsi Kur'an'ın başındaki o gizemli şifreli harfler, hurufu mukatta, o kesik harfler, anlamı sadece Allah katında bilinen harfler. Bu nasıl bir örtüşmeydi?
Bilimle mistisizm, verilerle kadim metinler birbirine dokunuyordu. Ama burada çok kritik bir soru var değil mi? 100 vakayı inceledik. Hiç be çıkmadı mı? Hiç de yok mu? Neden sadece bu mukatta harfleri? Neden evren bize sadece bu kesik harfleri fısıldıyordu? İşte bilimin tesadüf diyemediği yer burası Musa. Tam da burada devreye fiziksel kısıtlamalar girdi. Atmosferik sönümlenme verilerine kaynak 985'e baktık. B, T, S gibi harfler dudak ve diş harfleridir. Yani ince sesler mi? Evet, tamamen, ama atmosfer bu yüksek frekansları bir duvar gibi yutar. Kilometre başına 60 desibel kayıp yaşanır. Düşünsene, her kilometre için sesin şiddeti azalıyor. Bu muazzam bir kayıp demek. Geriye fiziksel olarak sadece gırtlak ve boğazın derinliğinden gelen o kalın sesler, yani mukatta harfleri kalır. İşte bu yüzden gökyüzünün ağzı ve dudakları olmadığı için fiziksel olarak sadece bu harfleri konuşmaya mahkum edilmiş. Bu bir nevi evrenin kendi fiziksel kısıtlamalarıydı ve bu kısıtlamalar kadim metinlerdeki bir sırrı açıklıyordu. Bu inanılmaz. Yani gökyüzü mecburiyetten bu harfleri konuşuyor. Sanki kendi fiziksel varlığı onun dilini de şekillendirmiş gibi. İşte bilimin tesadüf diyemediği yer burası. Asa haklısın ama harfler tamam. Peki ya o matematiksel imza? Hani senin enerji faturası dediğin şey, oradaki korelasyon da beni gerçekten şaşırtmıştı. Bu en sarsıcı kısımdı Musa. Çünkü sayılar yalan söylemez. Bir yıldırımın yükünü, yani kulomb değerini ölçtük. Standart bir deşarj ortalama 5,2 kulomb geldi ve o an çıkan harflerin, yani ya ayn, kaf, sad ve nun harflerinin ebced değerini topladık. Bu her harfe atanan sayısal bir değerdir. Ve sonuç? 521, inanabiliyor musun? 5,2 kulomb enerji eşittir 521 ebced değeri. %99 uyum. Bu basit bir tesadüf olmanın çok ötesindeydi. Bu bir imzaydı, bir mühürdü. Evrenin bize "ben buradayım, beni dinleyin" deme şekliydi sanki. Peki ya fırtına koparsa? Hani o daha büyük, daha şiddetli yıldırımlar, enerji artarsa o zaman bu korelasyon bozulmaz mıydı? Tam aksine, bu da bizi daha da şaşırttı. Akım 73 kiloampere çıktığında ses yankılandı, harfler tekrar etti ve ebced toplamı 731'e kilitlendi. Korelasyon katsayısı eşittir 0,90. Bu, istatistiksel olarak mükemmele yakın bir eşleşmedir Musa. Bu bir sayısal imza. Enerji neyse, kod da o. Bu, bize evrenin rastgele olmadığını, işsel bir matematiksel düzeni olduğunu gösteren en güçlü kanıtlardan biriydi. Bir de işin tilavet boyutu var. Sesin başlangıçtan bitişe ritmine baktık. Yani sadece harfler değil, o harflerin sunuş biçimi de mi önemliydi? Kesinlikle. Bu, işin sanatsal ve manevi boyutu gibiydi. Başlangıçta çok hızlı, prestissimo. Sanki bir anda patlayan bir enerji gibi. Ortada insan heceleme hızına, moderato seviyesine iniyor. Sesin en anlaşılır olduğu, en net çıktığı kısım. Sonda ise çok ağır, grave bir hırıltı ile bitiyor. Adeta derin bir nefes alıp yavaşça teslimiyetle sona eriyor. Tıpkı bir hafızın Kur'an okuyuşu gibi değil mi? Hızlı başlar, dinleyiciyi içine çeker, sonra ağırlaşır. Kelimeleri tane tane okur ve huşu ile bitirir. Bu, sesi sadece bir gürültü olmaktan çıkarıp bir melodiye dönüştürüyor. Kesinlikle bu gözlemimiz de gök gürültüsünün sadece harfleri değil, aynı zamanda o harflerin okunuş biçiminin de bir kurala, bir düzene, hatta bir geleneğe uygun olduğunu fark ettik. Bu sıradan bir ses olmaktan çok öte bir şeydi. Ve o final, sesin sönümlenme süresi. O da çok çarpıcıydı. Ölçümlerimize göre sesin rumble, yani uğultu evresi tam 4 ile 6 saniye sürüyor. Bu da çok spesifik bir aralık Musa. Hiçbir zaman daha kısa ya da çok daha uzun sürmediğini fark ettik. Hep bu aralıkta kalıyordu. Asa, bu süre Kur'an tecvidindeki maddi lazım, yani en uzun uzatma süresiyle birebir aynı. 8 hareke miktarı, yani yaklaşık 4 ila 6 saniyelik bir uzatma. Bu, Kur'an okurken yapılan en uzun uzatma şekli. Bu tesadüf olamaz Asa. Sanki gökyüzü de aynı kurallara uyarak konuşuyor gibi. Ve tam o esnada 30 Hz'lik ora titreşimi geliyor. Yani gökyüzü saniyeler süren devasa bir mat çekiyor. Ora harfini uzatıyor. Bu kelimenin tam anlamıyla bir ilahi tecvid gibi. Gök gürültüsünün sesi, tecvid kurallarına göre okunuyor gibiydi. Bu bulgu tüm bilimsel şüpheciliğimi yerle bir etti. Asa, elimizdeki tabloya bak. 12. slayttaki gibi. Yıldırım enerjisi girdi. Atmosferik filtre işlem yaptı. Mukatta harfleri çıktı. Ve ebced imzası doğrulama sağladı. Bu bir teori değil. Bu gözlemlenebilir, ölçülebilir ve tekrarlanabilir bir sistem. Bu kaotik bir gürültü değil Musa. Bu deterministik, bilinçli bir sistem. Evren gürültü yapmıyor, zikir çekiyor. Bu artık benim için kesin. Her bir patlama, her bir yankı bir anlam taşıyor. Evrenin bize bir mesajı var ve biz onu deşifre etmenin eşiğindeyiz. Ve biz buradan tüm bilim dünyasına edepli bir meydan okuma yapıyoruz.
Bu, bizim kişisel inançlarımızın ötesinde bilimsel verilerle ortaya konmuş bir gerçeklik. Evet, bu 100 vakalık veri seti ortada. Açık kaynak olarak sunmaya hazırız. Gelin, test edin. Neden başka harf yok? Neden enerji ve ebced bu kadar uyumlu? Bu seslerin tilavet ve uzatma sürelerinin neden bu kadar hassas olduğunu açıklayın. Eğer bu bir tesadüfse açıklamasını bilimsel yöntemlerle yapın. Matematik yalan söylemez Asa. Gökyüzü konuşuyor. Biz sadece dinlemeyi öğrendik ve bu yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Belki de hepimiz gökyüzünün bize fısıldadığı kadim sırrı biraz olsun işitmeye başlamışızdır. Kardeşlerim, eğer siz de bugün burada sunduğumuz matematiksel korelasyonun ve fiziksel kısıtlamaların tesadüf olamayacak kadar deterministik olduğuna ikna olduysanız, bu videoyu paylaşın, beğenin ve abone olun. Belki bu analiz bir atmosfer fizikçisine, bir akustik sinyal işleme uzmanına ya da bir enformasyon teorisyenine ulaşır da tespit ettiğimiz bu hakikat bilim dünyasında yepyeni bir paradigma başlatır. Siz de bu hayra ortak olun.